Ev avcısı bugün Kuşadası Kadınlar Denizi'nde. Kadınlar Denizi'nde çok özel bir yaşam sizleri bekliyor. Özel havuzlu, 4+1 bahçeli bir müstakil evimiz. Evet, bu özel yaşama sahip olmak istiyorsanız hemen beni arayın. Telefon numaramı açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Evet, şimdi isterseniz evimizin teknik detaylarını söyleyeyim size. 4+1 özel havuzlu, bahçeli, 190 metrekare net, 220 metrekarede brüt kullanıma sahip. İsterseniz şimdi biraz yakından bakalım. Şimdi demir kapımızdan içeriye girdik. Burası giriş bölümü. Ben size önce bahçeyi göstermek istiyorum. Evimiz şu anda biraz dağınık fakat bu sitede yaşam başladı. Sadece çok küçük dokunuşlar var. Yani bu evi aldığınız zaman hemen kullanmaya başlarsınız. Herhalde birkaç güne kadar da bunlar tamamlanır. Evimizin birinci bahçe kısmına geldik. Burası birinci bölüm. Yalnız geçerken bir şey söylemeyi unuttum. Doruk, şu alanı gösterirsen sevinirim. Burada 2 araçlık bir otoparkımız var ve burada da bir otomatik kapımız mevcut. Arabanızla buraya girip isterseniz bahçeden de girebilirsiniz ama biz birazdan asıl ana girişimize geçeceğiz. Evet, burası bizim ilk bahçe alanımız ve hemen burada da özel yüzme havuzumuzu görüyoruz. Yüzme havuzu 35 metrekare, yani epeyce büyük diyebilirim size. Burada verandamız var. Salonumuzdan verandaya geçebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi burada çok büyük bir veranda alanımız var. Burası da ikinci bahçe alanımız. Burası dikdörtgen şeklinde, ince ve uzun. Bayağı uzun diyebilirim. Gece bilmiyorum aydınlatma zamanına kalabilir miyiz? Bu ışıklar yandığında burası çok güzel oluyor ve gördüğünüz gibi yeşilliklerin üzerinde de, hatta duvarlarda da çok güzel aydınlatmalar var. Gecesi de çok ayrı bir keyif. Doruk, muz ağacımızı aldın mı? Burada da çok keyifli bir muz ağacımız var ve aydınlatması da hazır. Dediğim gibi gece de çok keyifli oluyor burası. Buradan mutfak bölümüne girebiliyoruz fakat şimdi tekrardan giriş kapısına geçelim. Evet, şimdi giriş kapımızın önüne geldim fakat burada önemli bir şeyi söylemek istiyorum. Şu anda kombimiz takıldı ve burada doğalgaz var. Yani sadece abone olmanız yeterli. Doğalgazla ısınabilirsiniz. Girer girmez şunu göstermek istiyorum. Burada bir cam alan yapılmış. Buradan çok güzel içeriye bir doğal ışık geliyor. Biz biraz gün batımı saatlerine kaldık. Çok hafif karanlık olabilir. Girer girmez hemen burada sol tarafta bir vestiyerimiz var. Ve burada geniş bir vestiyer var. Onu da söylemek istiyorum. Ve hemen burada bir ayakkabılığımız var. Bayağı da derin bir ayakkabılık. Ve burada gene günlük hemen hızlı bir şekilde alabileceğiniz ayakkabılar için ayrı bir bölüm daha yapılmış. Hemen burada girer girmez interkom, bunu da göstermek istiyorum. O da unutulmamış diyebilirim. Evet, buradan ilk öncelikle hemen mutfak ve salon bölümüne geçiyorum. Bu katta açık mutfak salonumuz var. Salon bölümümüz aşağı yukarı 40 metrekare.
Mutfak bölümümüzde 10 metrekare. Yani şu alanımız 50 metrekare ve bayağı geniş diyebilirim size. Şurada hemen bir bölümümüz var. Buraya görsel bir şömine yapmak için ayrılmış. Ayrıca televizyon ünitenizi de buraya koyabilirsiniz ki bunlar ahşap ve gri tonları da bence buraya çok yakışmış diye düşünüyorum. Buradan hemen size mutfak bölümünü anlatmak istiyorum. Mutfak bölümüne geçelim. Burada çok büyük bir adamız var. Yani kaç metredir dolu burası? Bayağı geniş, büyük. Doruk'cum bunlara baktık mı? Biyen. Evet. Biyen kullanılmış. Evet, buradan hemen arka bölüme bakıyorum. Dolapların isterseniz şöyle bir detaylarına bakalım. Evet. Gayet bol miktarda dolabımız var. Evet. Burada da bir adet Yadigar Zenit makinamız var. Hala Doruk filmli makine kullanma konusunda ısrar ediyor. İçinde de film var. 36 poz bitmek üzere. Yani fake değil. Evet, buradaki dolaplarımı açmayacağım çünkü onlar dolu. Bizim malzemelerimiz var. Burada mutfak adasının üstünde şöyle bir detay var. Bu benim çok hoşuma gitti. Doruk terste mi kaldın? Burada da 2 adet ekstradan prizimiz var. Bence bu da güzel düşünülmüş. Evet, hemen buradan mutfaktan çıkınca sağ tarafa dönüyorum ve alt kattaki odamıza giriyorum. Evimiz 4+1 demiştim. Bir oda aşağıda, 3 oda da yukarıda var. Bu odamız aşağı yukarı 15 metrekare. Ve buradan çok büyük bir penceremiz var. Veranda bölümünü görebiliyorsunuz. Ve tabii ki buradan çok güzel bir gün ışığı geliyor. Evet. Burayı kapatıyorum. Ve alt kattaki ortak banyo tuvaletimize bakalım. Burada bir tane de ortak banyo tuvaletimiz var. Gayet de yeteri büyüklükte ve bence çok da şık tasarlanmış. Hatta benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi, Doruk şunların detaylarını aldın mı? Yani gerçekten bunlar benim boyuma çok uygun olmuyor ama bu harika olmuş. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Evin yüksekliği çok güzel. Zeminden yukarıya gerçekten çok yüksek ve ferah bir ev. Üst katta aynı şekilde. Çünkü basık olduğu zaman gerçekten benim çok hoşuma gitmiyor. Ama böyle yüksek tavanlar benim çok hoşuma gidiyor. Burada nişlerimiz var. Dekoratif bir şey. Bu güzel olmuş. Bilemiyorum, belki bunu değiştirmek isteyenler olur mu? İsterseniz burayı kapatabilirsiniz ama bu şekliyle benim hoşuma gitti. En azından gün ışığı da diğer tarafa geliyor. Evet, burada büyük 2 tane camımız var. Bir tanesi verandaya ve havuza açılıyor. Az önce biz burayı dolaşmıştık ama hemen şuradan bir verandamıza bakalım. Havuzumuza bakalım. Burada bir dipnot daha söylemek istiyorum. Karşıda bir kütlemiz var ama kesinlikle sizin göz zevkinizi bozmuyor. Hemen sağ taraftaki yapı ve yeşilliklerde ne yapabilirsiniz? İsterseniz bu bölümü yüksek yeşilliklerle kapatabilirsiniz. Benim aklıma gelen şey ise, ben film izlemeyi çok seviyorum ve buradan bir adet projeksiyon yansıtıp buraya da oturma grubunu koyarsam burada geceleri nefis projeksiyonda film izlerim diye düşünüyorum. Evet, tekrar içeriye geçiyorum. Buradan da yan bahçemize çıkacağız. Bu arada bütün doğramalarımız PVC. Evet. Buradan yan bölüme çıkıyorum. Gene ışıklarımız hala yanmadı ama yandığında gerçekten çok güzel oluyor. Şu anda limon çamlarımız ekilmiş durumda. Tabii ki burası Haziran'da teslim oldu. Daha 1-2 ay oldu. O yüzden bu limon çamlarının büyüdüğünü, 1,5-2 metrelere çıktığını düşünürseniz burada size çok güzel bir mahrem alan kalıyor. Bunlar tabii ki duvardan dolayı da daha yükseleceği için arka bölümüne hiç ilginiz kalmıyor. Tabii ki istediğiniz gibi köşeleri kendiniz bitkilerle doldurabilirsiniz. Hatta isterseniz burasını tam müstakil gibi düşünebilirsiniz. O yüzden site ile ilgili bir bağınız yok. Buraya hobi alanı bile yapabilirsiniz. Kendi domatesinizi, salatanızı
meyvenizi, sebzenizi ekebilirsiniz. Evet. Bu katta benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi isterseniz hemen üst katımıza çıkalım. Ya bu arada şeyden bahsetmedim. Tavan aydınlatmaları çok güzel. Herhalde Doruk bunları bize detaylı olarak gösterecektir. Burada bir asma tavanımız var. LED'lerle aydınlatılmış. Burada da 2 sıra, hatta bir de burada da 2 sıra olmak üzere 4 sıra aydınlatmamız var. Gömme şeklinde. Bunlar da çok hoş bir ambiyans oluşturmuş. Klimalardan bahsetmedim. Klimalar da şu anda eve dahil. Ankastrelerde, yani burada gördüğünüz her şey eve dahil. Satış fiyatının içinde ve gömme otel tipi burada klimalarımız var. Evet, şimdi yukarıya çıkabiliriz. Ahşap ve ferforje bir merdivenimiz var. Çıkışı da gayet rahat. Koridor bölümüne geldiğimizde alüminyum ve cam yapılmış. Onun cam yapılması ışık anlamında güzel. Hemen bu girişte dediğim gibi biz gene biraz gün batımına kaldık. Burada bir aydınlatma var. Doğal aydınlatma. Burayı da çok güzel aydınlatıyor. Aynı zamanda fotoselli burada ve şurada olmak üzere 2 tane de gece size yardımcı olacak küçük ışıklar da unutulmamış. Evet, üst katımıza çıktık ve hemen ilk kapımızı açıyorum. Burası bizim ortak banyo tuvaletimiz. Aşağıdakinden epeyce büyük ve buraya çamaşır makinamızın yeri ayrılmış. Evet. Doruk bak, bütün hepsi bien. Burası aşağıdakinden daha da geniş ve benim en sevdiğim bu bölüm oldu. Yani hiçbir zaman için herhalde kafam çarpmaz. Çok yüksek. Çok hoşuma gitti. Evet. Banyomuz da gayet kullanışlı ve şık. Bu arada renkler, özellikle kapıların renkleri beyaz üzerinde çok hoş olmuş. Şu çizgiler de gerçekten çok estetik. Evet. Hemen birinci odamıza giriyoruz. Birinci odamız 20 metrekare ve bu bölümde bayağı geniş bir cam kullanılmış. Ben geniş camları seviyorum. Gün ışığıyla odanın dolması benim için çok önemli. Işık sistemlerinde aynı şekilde devam ediyor ve aynı Viessmann gördüğünüz gibi klimamız. Ve buradan hemen ikinci odamıza geçiyorum. Bu odamız da bu kattaki en küçük oda. 15 metrekare. Burada yukarıdan aşağıya kadar bir kapı kullanılmış. PVC kapımız var. Ve burada küçük bir Fransız balkonumuz var. Buradan direkt havuz bölümünü görüyorsunuz. Ve buradan küçük de olsa bir manzaranız var. Ama bugün hava biraz bulutlu. En azından bir ferahlık var. Onu kesinlikle hissediyorsunuz. Evet, isterseniz bu kattaki son odamıza geçelim. Ya bu arada duvarları söylemeden edemeyeceğim. Dokusu ve rengi çok güzel. Kesinlikle. Buradan son odamıza geçiyoruz. Evet. Ebeveyn odası. Ebeveyn odamız banyo hariç 20 metrekare. Gayet geniş bir oda. Burada ahşap dokunuşlar var. Gri ve ahşap etkisi bence gene güzel olmuş. Burada hoş bir led aydınlatma var. Burada size geceliğin güzel bir atmosfer yaratıyor. Kitap okumak için de yeterli olur mu onu bilemedim. Bir denemek lazım. Evet. Şunlara bir bakalım. Evet, kapanıyor. LED ışıklarımız, yukarıdaki aydınlatmalarımız ve tabii ki Viessmann gömme klimamız. Hemen isterseniz bir de burada banyomuza bakalım. Buradaki banyo gene çok geniş. Aynı şekilde renkler aynı şekilde tasarlanmış. Çok güzel ve burada 2 adet lavabomuz var. Aynı anda 2 kişi elini yıkayıp dişlerini fırçalayabilir. Burada da geniş bir aynamız var. Bu da buraya güzel bir derinlik katmış. Ve hemen şu bölümü atlamayalım Doruk. Bunun ışığı da var hatırladı şu. Öyle mi? Vallahi Doruk, iyi ki söyledin ya. Işığı açamayacaktık. Evet. Burada bir yüklük mü diyeyim, geniş bir dolabınız var. Yani nasıl anlatayım ben size? Yani maşallah benim kolum kadar bir derinliği var. Herhalde normal standartların 2 katı derinliğinde burada bir dolabınız mevcut. Basamak bile yapmışlar.
Bu da güzel düşünülmüş. Gayet güzel bir yüklük olarak kullanılabilir. Evet. Ve son noktamıza çıkıyoruz. Balkon. Geniş bir balkon. Ferah, geniş ve Doruk, buradan manzarayı görebiliyor musun? Göreceğiz. Evet, görmeye Tamam. başladık. Peki. Ya biraz çok zor aslında ama çünkü sisli bugün. Tabii ki ona öyle manzaralı falan diyemeyiz. Fakat gene de denizi ucundan görebiliyorsunuz. Ama buradaki güzellik şu. Buradan en azından bir ferahlığınız var ve bir hava akımınız var. Evet, benim bu ev hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bu eve sahip olmak istiyorsanız hemen beni cep telefonumdan arıyorsunuz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.